Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. Nur Viral'le Sen İstersen özel başladı. Biraz sonra 9 Şubat haftasını astrolog Emel Conker yorumlayacak. Yani Jüpiter'in kızı. 9 Şubat haftası gelmeden neler yaşayacaksınız tek tek konuşacağız. Bugün programımıza ilk olarak çok kıymetli bir doktorumuzla başlıyoruz. Diş hekimimiz Eren Keser. Hocam hoş geldiniz hoş bulduk, programımıza. merhabalar. Şimdi sağlık ağızda başlıyor deniliyor ya hep. Yani bir diş eksikliği aslında sizi estetik olarak değil, sağlık olarak etkiliyor. Değil mi hocam? Tabii ki, kesinlikle. Bir dişimiz eksikse hangi hastalıklar kapıda? Şimdi şöyle bahsetmek gerekiyor işe başlarken. Ağız içi yapıların hepsi hareketli. Burada mesela bir kaybedilmiş büyük azı dişi varlığında üstteki ve yandaki komşu dişler o boşluğa doğru devrilip fırçalama etkinliğini azaltabilir. Bu da o bölgedeki gelişmiş olan enfeksiyonun kalp sağlığına kadar bozmasına neden olabilir. Ve kaybedilmiş bir büyük azı dişi de sindirim ağızdan başladığı için sindirim sistemine daha büyük ve katı gıdaların geçip o bölgede hem bağırsak sağlığını hem sindirim sistemini etkilemesine neden olabilir. Çok önemli. Yani şöyle diyelim, ekran başındaki sevgili seyircilerim, ağzımızda bir Evet, dişimiz çok önemli. eksikse kalp hastası olabiliriz. Kesinlikle. Başka hocam zincirleme hastalıklar neler Sindirim sistemi beraberinde? hastalıkları, Sindirim sistemi. bağırsak metabolizmasının bozulması, dışkılamadaki güçlükler. Daha ne olsun. Tabii ki. Yani bir diş eksik deyip geçmeyin. Şimdi bugün diş eksikliğimizin aslında vücudumuzda ortaya çıkarttığı zincirleme sağlık problemlerini konuşurken o eksikliği nasıl yerine getireceğimizi de konuşacağız. Şimdi son dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi implant. Ve sorular çok fazla. Kesinlikle. Nur Viral'le Sen İstersen özel sosyal medya hesabımız. Sevgili seyircilerimiz, canlı yayındayız. Hocamıza sormak istedikleriniz varsa, az sonra astroloğumuz da burada olacak. Ona da sormak istedikleriniz varsa Nur Viral'le Sen İstersen özel sosyal medya hesabımız. Eren hocam, implantlardan bahsedelim. Çünkü implantlarla ilgili çok sorular var. Nedir implant? İmplantın asıl vasfı kaybedilmiş dişlerin fonksiyonunu ve estetiğini yerine koymaktır. Çünkü az önceki bahsettiğimiz gibi bir diş eksikliği bütün insan sağlık sistemini etkilemektedir. Biz hekimlerin birinci görevi kaybedilmiş dişlerin eksikliğini ortadan kaldırıp fonksiyonu yerine getirirken aynı zamanda da estetiği yükseltmek. Bunda da birinci kullandığımız materyallerin en başına dental implantlar geliyor. Size hep soruyorlardır değil mi hocam? Evet. İmplant güvenilir mi? Kesinlikle. Bu konuda bizim Sağlık Bakanlığımızın, Türkiye'deki sağlık sistemi çok iyi. Dünyada birçok ülkeden hastalar bu yüzden akın akın bize geliyor. Sağlık Bakanlığımızın da geliştirdiği güzel takip sistemleri var. Çok şükür. Çok şükür tabii ki. Başarılarının devamını diliyorum onların da. Güzel bir ekip çalışması yapıyoruz hep beraber. Ağza girecek, vücuda girecek implantın öncelikle güvenilir olup olmadığı bu sistem üzerinden denetlenebiliyor artık. Tabii ki hasta önce hekimine güvenmesi gerekiyor. Bir koltuktaki başarıyı arttıracak, diş hekimi koltuğundaki başarıyı arttıracak bir numaralı şey hastanın hekimine güvenmesidir. Ama bu tabii ki sadece hekimden aldığı bilgilerle oluşmaz. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çok güzel takip sistemleri var, ürün takip sistemi diye. Bir aplikasyon geliştirdik biz hep beraber. Bu telefonlara indirilip implant kutularının üzerindeki lot numaraları var, seri numaraları, barkod sistemi gibi. Bir şey daha öğreniyoruz, bu çok önemli. Evet. Yani dişçine gittin, Tabii ki. size şöyle bir kutuyu verdiler. İmplant İçinde yapılacak. implant var. Anlatın hocam, nasıl anlayacağız? Buradan da şunu anlıyoruz, aslında implantların sahtesi de var. Çok var hem de. Çok Anlatır üzülerek mısınız? söylüyorum. Hekim arkadaşlarım kızmasın bana. Ama böyle şeyler var ne yazık ki. Ay yok hocam, bize anlatın şimdi. İmplant güvenilir mi sorusundan yola çıkarak sahte Tamam. implant nasıl anlaşılır onu anlayacağız canlı yayında. Şimdi şöyle anlatacağım. Bu bir dental implant. Hekimimiz bunu kutusundan açar. İkinci bir steril kutusu var. Bu ameliyat ortamında açılıp hastanın ağzına uygulanır. Ondan sonra bunun içerisinden çıkan stickerları var. Şöyle göstereyim. Bu sertifika gibi bir şey mi Evet, hocam? bu implantın sertifikası. Bir anlamda da Garanti belgesi belgesi diye geçiyor. Halk arasında aslında bu ya implantlar uzun ömürde bir şey olmuyor zaten. Güzel, doğru bir hekim tarafından yapılırsa ama şimdi bu implantın konuşulan implant olduğu, çünkü bunların menşeileri var. Alman implantlar, İsviçre implantlar diye. Bir de bunların güvenilirlikleri çok önemli. Şimdi ürün takip sistemi denilen bir sistem var. Sağlık Bakanlığı tarafından üretildi. Bir aplikasyonu var. O telefonu indirildikten sonra her implantın üzerinde olması gereken, şöyle göstereyim şu kamerayı. Burada bir lot numarası var. Bu Evet. o normal marketteki şeyler gibi aynı.
QR Manyetik kod QR okuyucular kod gibi. okuyucusu. O okutulunca bu implantın hangi titanyumdan yapıldığı, hangi bölgede üretildiği, hangi fabrika ortamında yapıldığı, nasıl Kimliği gibi. testlerde... Tabii kesinlikle kimliği implantın. Hastamız bir kere buradan zaten 1-0 önüne başlıyor. Güvenilir bir doktorda olduğunu hissediyor. Müthiş önemli bir bilgi edindik bugün. Peki hangi ülkenin implantı çok daha kıymetli? Yani şöyle, ben şimdi milliyetçi bir insanım. Bizim ülkemizde üretilen implantlar güzel ve başarılı. Biz bu konuda dünyada ilk üçe gireriz. Lakin ham maddesi titanyum gibi bir malzeme olduğu için bunu genelde İskandinavya ülkelerinde çok güzel daha işleyebiliyorlar. O yüzden İsviçre implant üretiminde 1-0 önde şu an. Şimdi implant taktıranlar varsa, onlar ekran başındaysa kafanızda şöyle bir soru var mı? Acaba benim taktırdığım implant sahte mi değil mi? Kesinlikle Kişi nasıl vardır. anlar onu? Onu da işte az önce bu söylediğim Hayır, dişe sistem üzerinden. takılmışsa artık, yani geçti. Diş hekimine gitti, O- dişe takıldı. O konuda da şöyle şeyler devreye giriyor. Mesela önümde bir markanın implant pasaportu var. Buna hekimimiz her ameliyattan sonra anlık olarak hastaya verilmesi gerekiyor. Bu içinde çıkan not numaraları bunlara yapıştırılıp hastaya verilmesi gerekiyor. Verildikten sonra hasta yine aynı şekilde ürün takip sisteminden bu implantın sahte veya gerçek olduğunu anlayabilir. Hatta ben bunu net olarak söylüyorum. Hiçbir hastamız hekimine bunları sormaktan çekinmesin. Çünkü burası kanunlar ülkesi. Tababet kanununda hekimler hastalara bu bilgileri net bir şekilde vermesi gerekiyor. Zaten hocam Hiç bu kimse programı çekinmesin. yapmamızdaki en temel neden bu. Kafanızdaki sağlık sorularını en net, en güvenilir şekilde ve en güvenilir isimlerle size ulaştırıyoruz. Hafta içi her gün 13.30'da. Şimdi diş hekimi Eren Keser hocama sorularınız varsa Nur Viral'le Sen istersen Özel'e gönderin. Canlı yayında soracağım. Seve seve Peki cevaplarım. şimdi kıymetli hocam, biz gittik diş hekimimize, implant yaptırmak istiyoruz. Sormamız gereken ilk 3 soru ne? Şimdi öncelikle bir hekimin diplomasını sorgulamak gerekir. Aa, Tabii ki. Çünkü bu Türkiye'deki sağlık sisteminde hastanın bir numaralı yasal hakkıdır. Yani siz diş hekimi misiniz demek hastaya kesinlikle bir imaj kaybı yaratmaz. Çünkü çok üzülerek söylüyorum, yine bana kimseler kızmasın. Ağız içinde çalışan diş teknisyenleri var. Fakültelerini yarım bırakıp kendilerine kaçak muayenehane açıp çalışan hekimlerimiz var. Yani çok üzücü şeyler. Hasta ağızdan uzak durması gerekip de bir fiil haşır neşir olan çok insan var. Çünkü gelir seviyesi, getirisi yüksek bir meslek olduğu için herkes bulaşmaya çalışıyor ama yani burada önemli olan insanda çalıştığımız için hangi meslek grubunun olduğuna gerek yok. İnsanda çalışılanla yani yeterlilik belgesi olması gerekir. peki ikinci sorumuz ne olsun? İkinci sorumuzda işte yani şimdi bir kere şöyle ilk hasta muayenehaneye geldiği zaman hekime diplomasını sordu. Ondan sonra kendi gözüyle beraber, bu bir soru değil ama kendi gözüyle beraber bir ortamın sterilliğini kontrol edebilir. Bu yönde sorular iletebilir. Üçüncü soru da tabii ki işte bu kullanılan malzemelerin kaliteleri, geçerlilikleri, garanti belgeleri gibi şeyler olabilir. Ki onlar çok önemli değil mi hocam? Yani Kesinlikle. dişinize yaptırdığınız bir dolgu bile, orada kullanılan malzeme Çok önemli. sizin dişinize konulduktan sonra başka hastalıkların tetikçisi olabilir. Aman ne olur, sağlık ağızda başlıyorsa biz de onu ehil ellere teslim Kesinlikle, edelim. Şimdi kesinlikle. en sık yapılan hatalar neler? İmplant, bir de şu var. Sosyal medyada görüyoruz. 5 dakikada implant uygulaması. Doğru mu? Gülüyorum. Şöyle, tabii ki hızlı uygulanan implantlar var. Ama bunlar işte burada önemli olan şöyle, hekim, profesyonel bir hekim önce hastasında hangi implantı uygulayacağına karar verecek. Çünkü bunların hepsi tür tür. Mesela bu silindirik bir implant, bunların konik olanları var, agresif olanları var. Kemiğe tutunumuna göre çeşitli türleri var. Önce hastayla beraber kooperasyonda buna karar verilecek. Ondan sonra bir operasyon anına alınıp hasta, bu da yani operasyon da yaklaşık 1 saat süren bir şey. Lokal anestezide yapılabilir, genel anestezide yapılır. Hastanın sistemik durumuna göre bakılarak karar verilir. Ama tabii ki hangi kalite olduğuna bağlı olarak implantın vücutla bir uyum süreci var. Bu 1 ile 3 ay arasında değişir. Ne yazık ki artık sosyal medyada da böyle çok yanlış bilgiler dolaşıyor. İşte 3 günde implant tedavisini biz bitiriyoruz gibi. Böyle şeylere çok fazla itibar etmemekte fayda var. Yapan hekimlerimiz var tabii ki. Onlar yine bana kızmasınlar ama burada kemiği uygun olmayan hastalar da bu yönde taleplerde bulunabiliyor hekimlere. Yanlış bilgi insan öldürür. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bu da çok önemli. Mesela çene kemiğinizin implanta uygun olmadığı durumlar da Var, var. Peki o hastalara ne öneriyorsunuz? Şimdi o hastalar en ileri vakalarda sistemik hastalıklar müsaade etmezse hareketli protezler kullanmak gerekir. Mesela bir damak protezi,
takılır çıkarılabilir protezler veya kendi doğal dişlerini prepare ederek, keserek yapılmış olan kron köprü protezleri tercih edilebilir. Lakin hastada implant yapma gereksinimi yüksekse bu durumda da belli bazı konsültasyonlar eşliğinde hastanın sağlık sistemine okey veriyorsa işte bir dahiliye doktorundan destek alabiliriz, bir nörolojiden destek alabiliriz, bir endokrinoloji uzmanından destek alabiliriz. Çünkü hastamızı ameliyata alacağız, hastamıza ayaküstü bir protez uygulamayacağız. Bu nedenle yani implantın kemiğe uygun olduğunu önce doktorumuz tespit edecek. Lakin bu da el vermezse yapay kemik tozları var. Orada hastanın kemiğinin üzerine ekleniyor veya vücudumuzun belli bazı bölgelerinden kemik nakilleri, kemik transferleri yapılabiliyor. Yani bu durumlar tercih edilebilir. Hocam size bir soru var. Seyircimiz diyor ki implant yaptırdım ve çok sorun yaşadım. Şimdi nereye başvurmam gerektiğini de bilmiyorum diyor. Yani şimdi şöyle, öncelikle tabii ki yapıldığı kurumdan gidip hastanın bir şikayetlerini anlatsın. Oradan destek alamazsa tabii ki devletimizin fakülte hastanelerinde bilirkişi nezdinde çok değerli hocalarımız var. Onlardan destek alması daha mantıklı olur. Bir defada kaç implant yapabiliyorsunuz bir günde? Yani bunun bir sınırlaması yok tabii ki. Hastanın sağlık durumu buna müsaade ettiği sürece 12 adete kadar uygulanabilir implant. Ama tabii ki burada hastanın korku durumu, hastanın psikolojiksel boyutu, maddi durum biraz etkili. Bir de hastanın işte ağız açıklığını tutabilmesi gibi etkenler var. En fazla 12 adet uygulanabilir. Bir de bence galiba implantta en büyük etkenlerden bir tanesi, bunlarla da ilgili şehir efsaneleri var ya sevgili seyircilerimiz. Hani diyor ya, ağzıma çivi çakılır gibi oldu. Yani Benziyor. inanılmaz ağrılı mı? Kesinlikle ağrılı değil. Çünkü artık lokal anesteziler çok gelişmiş bir şeyde. Ama mantıken bir röntgenden baktığında bunlar gerçekten de bir çiviye benziyor. Çünkü viral bir şeyler olması gerekiyor ki böyle döner bir sistemle yapıldığı için bakınca bir vidaya benziyor yani. Ama tabii ki sistemsel olarak çok ince detayları var ama ağrı hiçbir aşamada kesinlikle yok. Peki süresi Hiçbir var mı aşamada yok. implantın? Düzgün kemikleşmiş bir implant uzun ömürlerce ağızda durabilir ama tabii ki bir enfeksiyon varlığı buna implantın ağızdan uzaklaşmasına neden olabilir. O yüzden hijyeni çok yüksek tutmak gerekiyor. Bunun yani defalarca kez her katıldığım programlarda, verdiğim seminerlerde genç hekimlere yönlendirdiğimde bir hastanın ağzında implant varsa enfeksiyon hiç olmayacak. Bu birinci kuralımız. Enfeksiyona müsaade etmeyeceğiz. Peki ağızda enfeksiyon nasıl olur? Hijyen bozukluğu durumlarında. İyi Çünkü fırçalamazsa, iyi iyi fırçalamamak, bakmazsa. özen göstermemek, düzenli hekim kontrolüne gitmemek. Kaç ayda bir? 6 ayda bir mutlaka bekliyorum. Yani dişimizde ağzımızda hiçbir şey yoksa, bir problem yoksa 6 ayda Yine bir de gitmeli gidin. miyiz? Evet. Kaç yaş sonrası? Bunun bir yaşı yok. Ben 4 yaşında kızımı çok sevdiğim hekim arkadaşlarıma götürüyordum. Evet, çocukları götürüyoruz hocam. Tabii Ama ki. hani belirli bir yaştan sonra şimdi ekran başındaki seyircilerime soruyorum. En son diş hekiminize ağrı olmadan ne zaman gittiniz? Ya şöyle, şimdi o konulara biz girersek bizim Bence girelim. Girelim tabii ki girelim. Bizim ülkemizde kişi başına düşen diş fırçası oranına bakarsak biz ilk 50'de bile değiliz dünyada. Bu çok üzücü bir şey. Belki burada biraz Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklara okullarda yetiştirici bir sistem kurmak gerekiyor. Mesela ben bunlarla ilgili çok güzel önerilerde de bulunduk zamanında. Ama şöyle, mesela bir okulda, ilköğretim okulunda niye bir diş fırçalama saati yok? Mesela bu buradan gelmesi, ağaç yaşken eğilir mantığıyla ilerlemek gerekiyor. Şimdi ben burada. bir yerde okumuştum ve benim için çok kıymetliydi. Kendi gündelik hayatımda uyguluyorum. Diş fırçalama süremi bir şarkı dinleme süresi olarak 2 belirliyorum. dakika. O da bir şarkıya denk gelir. Bir şarkı dinleyin sabahleyin. Evet, 2 dakika olması gerekiyor. Çünkü hani böyle fırçaladım yaptımla da Yok, olmuyor. o sadece nefesimizi ferahlatır, o kadar. Orada bir bakteri tutunumunu azaltmaz. Sadece hoş bir nefesimiz olur, bu kadar. Peki artık çok geç oldu. Mesela hiç dişini fırçalamayanlar için söylüyorum. Ama ne olur bu yaştan sonra bana bir şey olmaz diyenler için söylüyorum. Ne olur? Şöyle, yani şimdi yaş ilerledikçe kalp sağlığı da düşeceği için enfeksiyonlara mücadele çok azalıyor vücutta. Evet. Yani vücuttaki belli bazı enfeksiyonların, mesela bir böbrek bezindeki enfeksiyonun kaynağı dişten kaynaklı olabilir. Bunlarla ilgili Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde çok takip ettiğimiz vakalarımız Yani oldu. başka hastalıkları Evet, da başka tetikler. tetikleyebilir. Bazen mesela bir endokrinoloji uzmanı aylarca çözemediği şeyi bir diş doktoru 10 dakikada çözebilir. Evet. Çünkü enfeksiyon ağızdan vücuda yayılabilir. Bunlar çok önemli. O yüzden diyorlar ki sevgili seyircilerimiz, sağlık ağızda başlıyor. Kesinlikle. Biz de bugünkü sağlık programımızı size ayırdık. Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Çok soru var. Diş hekimi Eren Keser.
Nasıl ulaşsınlar seyircilerimiz size? Sorular var. Sosyal medyadan evet, cevaplarsanız çok mutlu olurum. Evet, seve seve cevaplarım. Hepsine vakit ayırırım. Keserdent Instagram sayfasından bana her türlü sorularını iletirlerse memnuniyetle cevaplarım. Başımın üstünde yerleri var. Çok teşekkür ediyorum.